Evet, yine aynı yere, Agra'da Sadarbazar'a, yemek sokağına geldik. Bu sefer sokak yemeklerini annem, babam ki aile dostumuz olan David ve Ayfer ablayla birlikte deneyeceğiz. Çok daha samimi yorumlar olacak bu sefer. Yine bildiğiniz yemekler olacak. Alu tikki olacak, alu çat olacak, çila olacak. Dosa yiyeceğiz üstüne. Bir anne baba yorumu dinleyeceksiniz bu sefer videolarda. Kimler yorumlayacak videoyu hemen onları gösteriyorum. Ayfer abla, David amca, annem ve babam da burada kendine video çekiyor. Bu videoda onların yorumlarını göreceğiz. Eğer izlemediyseniz diğer videoları da izleyin. Her seferinde farklı grupları buraya getirdim ve onların yorumlarını da ekledim. Türkler Hindistan'da Hint sokak yemeklerini deniyor videoları. Bu seferki sadece anneye, babaya ve aile dostlarımıza özel bir video. Alu tikki ile birlikte başlıyoruz. Şimdi bu yediğimiz? Bu yediğinizin ismi alu tikki. Patates sıcaktır. Üzerinde kişniş var, zencefil var, nar var, tatlı sos var, ekşi sos var. Çok güzel, korktuğum kadar değil. Güzel mi? Kapıyı bile peçeteyle açan, pencerenin kolunu peçeteyle çeviren, hiçbir yere dokunmayan annem sokak yemeği yiyor. Ne diyorsun baba? Güzel mi? Süper. Gerçekten mi? Vallahi süper, çok güzel. Harika, vallahi çok güzel. İnsanlar sizin yorumlarınıza göre gelip burada yerler belki. Yesinler. Yalan yanlış olmasın. Yesinler. Abi güzel olmazsa bu kadar insan yer mi bunu ya? Vallahi çok güzel, harika, süper. Oo. Biraz çok tatlımsı geliyor bize. Acı sos da var, tatlı da var. Hepsi karışık işte. Böyle bir denge kuruyorlar. Is it? It's divine, really. Divine. Yes, it is. I will. Hindistan'da birçok yerde alu tikki yedim. En kolay bulunabilen sokak yemeklerinden bir tanesi bu. Ama gerçekten burası kadar lezzetli yapanını bulmak çok zor. Alu tikki çok lezzetli bir şey ama eğer Agra'ya gelirseniz, Taj Mahal'i görmek için muhtemelen geleceksiniz. Agra Chat House'a gelin ve buranın alu tikkisini yiyin. Çok başarılı yapıyorlar. Dibini sıyırdın. O kadar güzel mi? Bunun ismi çila. Bu nohut unundan yapılan bir krep, içi peynirli. Ha. Beğendin mi? Sade bu birazcık, baharatlı değil o kadar. Güzel, çok güzel. Ne diyorsun anne? Güzel, rahat yenilebilir bir şey. Baharatsız. Evet. Anılcığım ben diyorum ki India seninle daha bir lezzetli. This goes to Asil. Yay. Bir şey söyleyemiyorum. Gerçekten inanılmaz lezzetli bir şey. Yani tarifi yok. Vallahi evet. Yok. Dur baba, daha 7-8 çeşit var. Tabii. Karın doyurmak yasak burada. Beğendin mi? Güzel. Ne diyorsunuz? Yum. Güzel, biraz ekşili bu. Beğendiniz mi peki? Çok beğendik. Bunu bence yemeyin daha fazla. Ben yiyeyim, yeriniz kalsın diğerlerine. Vallahi doğru söylüyorsun. Tuzlu geldi. Bir daha söyle. Bana çok tuzlu geldi. Tuzlu. Biraz tuzlu. Sosundan kaynak. Ekşili tuz. Evet, ver bakalım Anıl'a.
Diğerlerinin arasında yeri nasıl? Öyle mi? Benim için. Benim için ikinci sırada. For me, it's beautifully spiced, and the salt is perfect for me. And the turf, it's perfect. I love turf. Exactly. You are like that? You say? Yağı iyice eriyecekmiş. Evet, üstüne biraz soğan anne. Bununla alayım mı? Al. Tamam, ham. Sıcak olabilir, bir iki üfle. Ne diyorsun ilk ısırığı alan? Pastırmanın dışındaki çemeni yiyormuşum gibi oldu. Baharatlı domates ezmesi gibi diye düşünebilirsin onu. I've been to some expensive restaurants. They are not as good as this. I agree with you completely. So good. Yeah. You know, We are in heaven, aren't we? yeah, Cennetteyiz. I hold it. it's too good. Ağzımın suyu akıyor vallahi. Yes, please. More. Thank you, thank you, thank you. Anil, Anne bu sokak yemeklerini böyle yiyeceğini hiç Yemek düşünmezdim. ve yedirmenin sanata dönüştüğü bir ortam. Oh, Oh babacım yarası. Sevdin mi bunu? süper. Gerçekten güzel. Her akşam buraya gelelim oğlum ya. Vallahi güzel bura. Şimdi sokak lezzetlerinin kralıyla devam ediyoruz. Pani Puri. तुम दोनों को गोलगप्पे खिलाना है। कैसे? Tıkka थोड़ा कम है पापा. हाँ भाई थोड़ा और तीखा बना दे. You are here for Pani Puri? You're only here for Pani Puri? Only Pani Puri? No, you'll go with aloo, chaat. Huh? Aloo chaat. Which one is your favorite? Pani Puri is also your favorite? Yes. Of course. For everyone? Yes. Okay. Thank you. Bye bye. Bu böyle tatlı ekşi karışık tatlı acı karışık şu an. Güzel. Güzel mi? She's not sure about that one. Çok farklı bir tat almadım. Allah sıra bana geldi. Basitlikteki lezzet. Ama bu çok büyük değil mi? Allah sıra bana geldi. Basitlikteki lezzet. Ama bu çok büyük değil mi? Acısı yuttuktan sonra geliyor. Gerçekten ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Mutlaka denemelisiniz. Suyun dışı çıtır. Nefessiz kalmak, lezzet içinde boğulmak. Yani bir gerçekten evet, no biting it. Hepimiz merakla bekliyoruz. Different. It's okay. But there are other things I prefer to eat than the previous one. Yiyecek misin? Bir tane daha yiyelim madem sevdik. Ben yemeyeceğim. Her taraf döküldü. Bir önceki daha güzel. Tatlı olan mı? Evet, Bu full acı. evet. Biraz önceki daha güzel. Bence. Süper. Pirinç unundan krep yapacak şimdi bu adam burada.
Üzerine patatesli güzel bir iç koyacak, bir karışım. Domates koyacak, soğan koyacak, kişniş koyacak. Sonra da onu dürüyecek, dürüm yapacak. Yanında Hindistan cevizli sosla birlikte yiyeceğiz. Bunun ismi de masala dosa. Masala dosamız hazırlanırken size bir tavsiye vereceğim. Şimdi açıklama kısmında aşağıda numarasını yazdım. Asif hem benim gruplarımı gezdiren hem şu an annemi, babamı, Ayfer ablayı ve David'i gezdiren Agra'daki rehberimiz. Diğer şehirler için de Agra için de ne zaman bir şeye ihtiyacınız olursa, ulaşım olur, tren bileti olur, rehber olur, herhangi bir ayarlama olur, Asif'e ulaşabilirsiniz. Her şeyi sizin için halleder. Çok güvenilir bir rehberdir, çok güvenilir bir insandır. Hindistan'a geldiğiniz zaman eliniz ayağınız olur. Asif'in numarası aşağıda, ona WhatsApp'tan yazarak ulaşabilirsiniz. Asif'e kefilim. Sevdin mi baba? Sevdim, çok güzel. You liked it? I do. Afiyet olsun. Siz de sevdiniz mi? Ben de çok seviyorum. Bu çok değişik geldi bana. Sambar. Hiç sevmedim. Bu ikisi güzel. Kendisi zaten güzel. Çok güzel. Doğru Okula gider. vallahi, doğru. Çok da besleyici içinde her şey var. Tabii. Harika. Şöyle. Biraz sos ve oh, Rosa'yı da yedik. Bir sonraki durağa devam ediyoruz. Rosa ve anne. तो आप लोगों को ब्रेक बैठ रहे गए Are you telling the orders? या और कैप्टन सर कम इनसाइड Ve bunca zamandır herkesi etsiz yemekler yedirdim. Şimdi David de dedi ki ben et de yemek istiyorum. Asif bizi bu et yiyebileceğimiz, tavuk yiyebileceğimiz yere getirdi. Buranın ismi Mama Chicken. Mama karışık bir ismi var. Mama Chicken, Mama Frankie. Buranın tavukları çok meşhurmuş. Hadi gidelim. Mutton Shami kebab roll. Mutton Shami kebab Roll. and how do you like it? Very delicious. And David? Chicken shami kebab. And it's delicious and spicy. Is it? And it's like an Indian version of a chicken durum. Ben de tavukçudan sebzeli dürüm istemiştim. Sebzeli hamburger geldi. Bakıyorum tadına. Şöyle böyle. Şöyle böyle. Tavukçuda sebzeli bir şey istersen ortalama lezzette gelir. Çünkü adamlar tavuk da yiyor. Buraya geliyorsanız benim gibi yapmayın. Vejetaryen yiyecekseniz öbür tarafa gidin. Gayet güzel her şey. Buraya gelecekseniz de hakkını verin. Tavuğu yiyin. Ya da kebabı, kuzu etini yiyin. Evet, sokak yemeği turumuzu bitirdik. Kebapçıda tavuğumuzu, kebabımızı da yedik. Yenmesi gereken bütün vejetaryen yemekleri de yedik. Ben çok iyi hissediyorum. Annemi babamı buraya getirdiğim için de çok şanslı ve mutlu hissediyorum. Nasıldı yemekler sizin için? Objektif olun. Kötüyse kötü. Ben yemekten yoruldum. Ama güzel miydi? Güzeldi. Eğer Hindistan'a geliyorsanız Agra'ya hepinizin yolu düşer. Sadar Bazar'a gelin. Buraya gelin, buradaki yemekleri yiyin. Neleri yiyeceksiniz, fiyatları nedir hepsini zaten videoda gösterdim. Bu yemekleri kaçırmayın. Hindistan'da bulabileceğiniz en lezzetli ve en hijyenik sokak yemekleri. Paylaşmak istedikleriniz, söylemek istedikleriniz varsa yorumlarda konuşalım, sohbet edelim.
Eğer beğendiyseniz aşağıya bir beğeni bırakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sonraki videoları görmek için, kaçırmamak için kanalıma lütfen abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.